Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda özellikle soğuk hava şartlarında ve kar koşullarında köpeğimizde dikkat etmemiz gereken unsurlardan bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz kış aylarındayız ve havanın en soğuk olduğu dönemler bu dönemler. Dolayısıyla biz nasıl soğuğa karşı önlemler alıyorsak köpeklerimizde de bazı önlemler almamız gerekiyor soğuk havaya karşı olan dirençlerini arttırmak hedefli olarak. Köpekler kendi fizyolojilerinde de bir takım değişiklikler yaparak aslında önlem alırlar. Örneğin kış koşullarında kışlık tüylerini çıkartarak, yani yazlık tüylerinden kurtularak kışlık kalın ve daha koruyucu olan tüyler çıkartmak, alt tüy yapılarının daha kalın hale gelmesi, daha koruyucu hale gelmesi gibi. Ama tabii ki bazı şeyler bizim sorumluluğumuzda, dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Ne gibi? Özellikle kısa tüylü olan köpeklerde, yani alt tüy yapısı olmayan köpeklerde dışarıdaki gezintiler esnasında üşütme ihtimali ya da üşüme ihtimalini düşüneceğiz. Bu arada antiparantez şunu belirtmem gerekiyor. Köpekler üşümez diye bir şey yok arkadaşlar. Köpekler de gayet üşürler. Tıpkı bizler gibi. O yüzden köpeğin üşümeyeceğini düşünerek önlemler almama gibi bir davranışınız olmasın. Özellikle bahsettiğim gibi kısa tüylü ve alt tüy yapısı olmayan köpekler, Doberman gibi, Dogo Argentino gibi, Pitbull gibi, Amerikan Staffordshire Terrier gibi, Chihuahua gibi köpeklerin kışın mutlaka dışarı gezintileri esnasında mutlaka soğuğa karşı bir kıyafetle korunmasını öneriyorum. Bunu kozmetik hedefli yapmamak sadece çok önemli. Yani işte köpeğe sevimli, size sevimli göründüğü için konforsuz olan kıyafetler değil, gerçekten fonksiyonel olan kıyafetleri giydirmek. Ne gibi? İçi polar yapıda olan, yumuşak, çok sıkıp hayvanı rahatsız etmeyecek, dışı da impertex, yani su geçirmez olan materyallerden ya da windstopper materyallerden yapılan, rüzgar önleyici materyallerden yapılı olan kıyafetleri köpeklerinizde kullanabilirsiniz. Bu hem köpeğin çamur olmaması, ıslanmaması, aynı zamanda da soğuğa karşı direnç oluşturması açısından özellikle soğuk havaya dayanıksız ırklarda, biraz önce bahsettiğim ırklar gibi ırklarda önlem olarak yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Yine ne önemli? Kar yağışlarında, kar yağdığı zaman dikkat etmemiz gereken şeyler var. Kar söz konusu olduğunda biliyorsunuz her yerde kırık camlar, paslı çiviler, bunlar bulunabiliyor. Karda özellikle köpekler oynarlarken ayak yarılması, pati yarılması, cam kesmesi çok sık rastlanılan şeylerden bir tanesi. O yüzden oynatacağımız bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Bu tip risk taşıyan bölgelerde, karlı bölgelerde köpeği koşturmak, oynatmak bu tip kazaların yaşanmasına sebebiyet vereceği için mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Yine ne önemli? Soğuk ısırmaları. Uzun gezintiler veyahut da doğa yürüyüşlerine çıkıyorsanız köpeğinizle ve de kısa tüylü bir köpekse, soğuğa karşı direnci düşük olan bir köpekse ya da özellikle erkek köpeklerde bunu çok gözlemleriz. Soğuk ısırması dediğimiz olgular. Soğuk ısırması daha çok hangi bölgelerde olur köpeklerde? Genellikle tüysüz bölgeler, tüyünün az olduğu bölgelerde. Erkek köpeklerde özellikle testis bölgesi, testis kesesi, skrotum dediğimiz testis kesesinin aşırı derecede kızarması, hatta morarması gibi soğuk ısırıklarıyla karşılaşabiliriz. Bunun haricinde neresi? Köpeklerin kulak uçları soğuk ısırıklarına karşı dirençsizdir. Niçin? Çok periferik uç bölgede olduğu için kanlanmanın en az olduğu bölgedir. O yüzden soğuğa karşı bu bölgelerin duyarlılığı çok daha yüksektir. Yine parmaklar, tıpkı insanlarda olduğu gibi yine uç noktadaki organlarda soğuk ısırmasına sıklıkla karşılaşabiliriz, gözlemleyebiliriz. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yine özellikle bahçede soğuk havalarda köpekler kendilerini ısıtmak hedefli, her ne kadar kulübeleri de olsa kıvrılıp yatıyorlar biliyorsunuz. Ellerini ayaklarını kıvırıp hacimlerini küçültüp ısınma ihtimalini arttırmaya çalışıyorlar. Bu tip yatışlarda eğer köpekler sert zeminde yatmaya zorlandıysa, altlarında yumuşak bir materyal yoksa ne oluyor? Sürekli aynı pozisyonda yatmaktan kaynaklı kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerde dekübit dediğimiz yatak yaraları açılmaya başlıyor ve bu yatak yaraları da ilerleyen dönemlerde soğuğun ısırmasıyla birlikte gerçekten de çok inatçı, iyileşmeyen yaralar haline gelebiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bahçede bakılan köpeklerin kulübelerinin mutlaka yumuşak bir materyalle dolu olması gerekiyor ki benim önerim doğal olması açısından samandır. Kuru saman koyduğunuz zaman
kulübelerinin içerisine. Birincisi doğal bir materyal olduğu için köpek bundan çok hoşlanır, çok keyif alır. Sıcak tutar köpeği, ıslaklığı aşağıya geçirdiği için üstü hep kuru kalır. Bunun haricinde koyacağınız dış mekan yatakları da olsa, iç mekan yatakları da olsa, özellikle pamuklu materyaller veyahut da sentetik materyaller sürekli ıslaklığı ve çamuru üstünde tutacağı için hem enfeksiyon kaynağı olabiliyor hem de köpek için çok konforlu olmuyor ıslak bir şeyin üstüne yatmak. O yüzden benim daha çok önerim saman kullanmanızdır. Ben kendim de kendi köpeklerimizde özellikle kennel sisteminde yatak olarak kuru saman kullanıyorum. Her 2 haftada bir bu samanları kaldırıp atıyorsunuz. Yeni bir balya açıyorsunuz ve onu böyle bayağı yüksek bir şekilde seriyorsunuz. Köpek kendisi yatarak pozisyon alıp onu yatak haline getiriyor. Çok da keyif alıyorlar. Güzel de ısıtıyor. Her zaman tavsiye edeceğim bir şey. Yine soğuk havalarda köpeklerimizde yine dikkat etmemiz gereken egzersizleri çok fazla uzun tutmamak ve ısınmadan spor programları yapmamak. Bakın örneğin Axel, gel buraya. Örneğin frisbee oynayan bir köpekte bir egzersize çıkmadan önce ağır egzersiz, mesela frisbee egzersizi köpekte ağır egzersizlerden bir tanesi. Bu egzersize çıkmadan önce özellikle soğuk havalarda her zaman yapmak gerekiyor. Tıpkı bizim spor mentalitemiz gibi köpeği mutlaka öncesinde ısındırmak çok önemli. Bir takım ısındırma hareketleri vardır. Örneğin ben kendi köpeklerimde, border collilerimde frisbee oyunu öncesinde mutlaka bacak arası slalom yaptırtırım köpeğe. Bir 5 dakika kadar. Bu slalom esnasında hareket kıvrımlı hareket olduğu için köpek vücudunun bütün kaslarını kullanarak hareket ettiği için ısınmış ve gevşemiş olur. Şu şekilde göstereyim. Hey, gel buraya. Bırak. Yaklaş. Gel. Dön. Mesela dön. Bu şekilde dön. Dön. Bu esneme ve ısınma hareketlerini, bu tip hareketleri yaptıktan sonra köpeğimizi egzersize etmek. Yani ısındırmadan bir spor programı ya da yoğun bir egzersize geçmemek çok önemli. Çok kolay ortopedik sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle bağ kopmaları, bağ aşınmaları bu tip durumlarda çok karşımıza çıkar. Mutlaka köpeği ısındırmak gerekiyor. Ve de egzersiz süreleri çok önemli. Çok fazla soğuk havalarda egzersizleri uzatmamakta fayda var. Şimdi sahaya bakıyorsunuz. Buradaki sahada dün yağmış olan bir kar vardı. Çok kalmadı. Eğer bu kar kalınlığı yüksek olsaydı ve don olabilecek bir ısı söz konusu olsaydı havada, o zaman ne yapmayacaktık? Köpeğimiz de burada frisbee oynamayacaktık. Çünkü don olduğu takdirde kaygan bir zemin oluşuyor ve bu frisbee oyunu esnasında sıçramalar, hoplamalarda köpekler çok kolay kayıp sakatlanabilirler. Ama gördüğünüz gibi hava eksi de değil ve de çimler normal pozisyonda olduğu için frisbee oynayabiliyoruz. O yüzden zemini düşünerek hareket etmek gerekiyor. Ağır egzersizden soğuk havada kaçınmak gerekiyor ve öncesinde köpeği mutlaka ısıtmak gerekiyor. Yani ısınma hareketlerini yaptıktan sonra egzersiz programına başlamak gerekiyor. Yine soğuk havalarda bazı biraz önce bahsettiğim kısa tüylü köpek ırkları haricinde yine dikkat edilmesi gereken yavru köpekler ve yaşlı köpekler. Köpekler bebeklik dönemlerinde, yani çocukluk dönemlerinde yine soğuk havaya karşı dirençleri düşüktür. O yüzden yavru bir köpek sahibiyseniz mutlaka iyi izole etmelisiniz. Eğer bahçede bakıyorsanız özellikle yağmur ve kar yağışında izolasyonlu bir yere almanız gerekir köpeğinizi. Eğer köpeğiniz yaşlı bir köpekse de deri defansı düşer. Yaşlı köpeklerin tüy defansı da düşer. Mutlaka yaşlı ve yavru köpeklerin soğuk havadan ciddi anlamda korunması gerekiyor. Bu soğuk hava şartlarına dayanıklı bir ırk da olsa, örneğin bir Samoyed de olsa, bir Husky de olsa yaşlılık sürecinde ve bebeklik sürecinde soğuğa karşı toleransları düşük olur. O yüzden bu dönemlerde soğuğa toleranslı olan bir ırk da olsa mutlaka köpeğimizi soğuk hava şartlarından korumamız gerekir. Yine özellikle soğuk hava şartlarında eğer bir dağ yürüyüşü, bir kır yürüyüşü içerisindeyseniz, köpeğiniz de size eşlik ediyorsa, tıpkı insanda olduğu gibi köpeklerde de hipotermi riski her zaman vardır. İnsandaki kadar kolay değil ama var olabilen bir şey. Mutlaka bunların önlemlerini almak ve köpeğinizin vücut dilini izlemek. Tabii ki bu tip yürüyüşlerde köpeğin dehidre olmamasını, yani su kaybının yaşanmamasına dikkat etmek çok önemli. Mutlaka
ara ara köpeğe su vermek, su ihtiyacını ve iyon dengesini düzenlemek çok çok önemli. Dikkat edilmesi gerekiyor. Beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor kış aylarında. Yaz aylarından daha fazla kalorili beslemek gerekiyor ki soğuk hava şartlarına köpek daha dayanıklı olsun. Protein ve yağ miktarı yüksek olan mamalar kullanılabilir. Kışın özellikle bahçede yaşayan bir köpekse ya da ağır egzersiz altında olan bir köpekse bunlara karşı dirençli olabilmesi için bu tip mamalara geçiş yapabilirsiniz. Ya da evde rasyonu kendiniz hazırlıyorsanız ona göre bir arttırımda bulunabilirsiniz. Kışın yine önemli noktalardan biri köpeklerin patileri. Biliyorsunuz onların ayakkabıları da patileri. Biz ayakkabı giyiyoruz. Onlar da patilerini ayakkabı olarak kullanıyorlar. Onların bakımı da çok önemli. Özellikle çok soğuk havalarda kar ve buz olan dönemlerde köpeğinizin ayağına gezinti öncesinde ayaklar için özel hazırlanmış olan waxlar vardır. İçerisinde bir takım keratin, lanonin gibi maddelerin olduğu koruyucu köpekler için birçok marka var. Onlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Güzelce çıkmadan önce hazırlamak ya da gezintiden sonra tekrarlamak patilerin bakımı için gerekebilir. Hem soğuğa karşı direnç oluşturacaktır hem de dış etkilere karşı bir defans mekanizması oluşacaktır. Mutlaka bunları kullanmak gerekir. Ayaklar için yine yapılan şeylerden bir tanesi, çok gözlemlediğim, gördüğüm şeylerden bir tanesi plastik ayakkabılar giydirmek veyahut da plastik materyalli ayakkabılar giydirmek. Birincisi, köpek patisi insan gibi değil. Köpek bastığı zaman parmakları açılıp yayılarak dengede duran bir canlı. Dolayısıyla giydirdiğiniz o patikler köpeğin ayağını şu şekilde tutuyor. Bir kere son derece konforsuz. Hiçbir köpek onları giydiğinde emin olun mutlu olmuyor. Bir diğeri de köpekler eser miktarda pati aralarındaki bezlerden terleyebilen canlılar olduğu için kapalı bir şeyin içerisinde uzun süre geçirdiği zaman ayaklar nemleniyor ve daha sonra parmak arası mantarları, Malassezia gibi mantar türleri üreyebiliyor ve bu da sıkıntı olabiliyor. Bence bu tip materyallerin kullanılması çok çok lazım olmadıkça ne zaman kullanıyoruz biz? Özellikle arama kurtarma köpeklerinde bölge asidik veyahut da kimyasal bir akıntı varsa köpek zarar görmesin diye bu tip şeyleri kullanabiliyoruz. Ama normal bir petin gezintisi esnasında sırf çamur olmasın diye bu tip ayakkabılar giydirilmesini açıkçası doğru bulmuyorum. Arkadaşlar yine kışın köpeklerimizde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz birçok sanayi bölgelerinde, sanayi bölgesi olmasa da garajlarımızda antifriz bulunduruyoruz. Antifriz köpek için son derece zehirli bir kimyasaldır. Ve ağzını açık unuttuğunuz takdirde ya da döküldüğü takdirde köpek için lezzetli bir içecektir. Hiçbir köpek antifrizi atlamaz ve etilen glikol zehirlenmesine maruz kalır köpeğiniz. Toksiktir ve ölümcüldür. Acil yetiştirmediğiniz ve hemen etil alkol verilip düzenlenmediği sürece köpek ölüm kaçınılmazdır. O yüzden özellikle kış aylarında antifriz zehirlenmelerine karşı önlem almak ve dikkat etmek gerekir. Bazen şunları duyuyoruz. Özellikle bahçede beslenen köpeklerde biliyorsunuz sular sık sık donuyor. Hava eksiye düştüğü için. Burada bizim yapmamız gereken şey ne suyun içerisine biraz zeytinyağı katıp yoğunluğunu değiştirip donmasını engellemek, ne işte sıcak su katarak buzu çözmeye çalışmak değil, suyu sürekli tazelemek. Yani gün içerisinde 3 kere 4 kere suyu tazelemeniz gerekiyor. İşte kar suyuyla köpeğe su kaynağı oluşturmaya çalışmak gibi davranışlardan kaçının, aynı şey değil. Kar suyu normal bizim içtiğimiz sudan ya da köpeğin ihtiyacı olan sudan çok farklı, mineralce çok fakir olan bir su. Dolayısıyla çok doğru değil bu tip şeyler. Bunun haricinde çok öte noktada duyduğumuz, gerçekten de şehir efsanesi değil, şahit olduğum da oldu. Köpeğin suyuna antifriz katarak donmasını engellemeye çalışıp köpeğini zehirleyen hayvan sahipleriyle bile karşılaştık. O nedenle su olayına ve kışın antifrizden korumaya çok dikkat edin. Söylediğim gibi arkadaşlar, köpekler de kışın bizim gibi soğuktan korunmaya ihtiyacı olan canlılar, bizim sorumluluğumuzda oldukları için onlar adına bizim düşünüp önlem almamız gerekmekte.